Brawl Stars çıkışından beri gizemlerle dolu bir oyundu. Bunların bazıları yıllar içinde çözülse de bazıları yıllar sonra bile çözülemedi. Mesela Spike karakteri Brawl Stars'ın en gizemli ve en gözde karakterlerinden biri. Bunun sebeplerinden birkaçı Spike'ın istisnasız her animasyonda gözükmesine rağmen hakkında çok az şey biliyor olmamız. Sesi nasıl? Cinsiyeti ne? Kaç yaşında? Sen videoyu beğenip kanala abone ol. Ben de sana Spike gibi Brawl Stars hala daha çözülmemiş gizemleri ve bu gizemler hakkında ilginç detayları anlatayım. Sanırım Brawl Stars gizemlerinin en bilineni Spike ve onun hakkında sahip olduğumuz sınırlı bilgi. Spike'ın oyun içinde herhangi bir konuşması, herhangi bir kişiyle diyaloğu yok. Hatta havuza işi etkinliğinde Pierce'in Spike'ı zorla konuşturmaya çalıştığını ancak Spike'ın asla konuşmadığını görüyoruz. Açık konuşmak gerekirse bu biraz hatalı diyebiliriz. Çünkü ne kadar günümüzde olmasa da beta sürecinde Spike'ın bir sesi vardı. Tahminimce bu Spike'ın tek sesi değil. Oli karakterinin tanıtım animasyonunda da Spike konuşuyor. Açıkçası beta'daki sesiyle bu sesi çok benziyor. Ama Oli kendi sesini kalınlaştırıp söylüyordu olabilir. Fakat günümüze geldiğimizde Spike herhangi bir şekilde konuşmuyor. Spike'ın bu hareketini biliyorsun ve bu hareket bilmiyorum anlamına geliyor. Fakat aslında Spike her şeyi bilmemezlikten geliyor olabilir. Tam bu harekete yönelik VKBRL yayınında Gale'in konuşmasına bakarsak Spike'ın ellerini hep havada görüyorum. Belki bizim bilmediğimiz bir şeyler biliyor olabilir. Acaba bizim bilmediğimiz ne biliyor? gibi bir şey söylüyor. Gerçekten Spike bir şey biliyor ancak konuşması engelleniyorsa? Bir sonraki gizeme geçmeden önce Supercell'in küresel yapay zeka Hackathon'una destek veren Hyper 3D'den bahsetmek istiyorum. Hyper 3D yüklediğiniz bir görseli saniyeler içinde kullanıma hazır 3D modele dönüştüren yapay zeka destekli bir platform. Ayrıca 10 milyondan fazla poligon destekleyen ilk platformlardan biri. Sıfırdan modelleme yapmak yerine Hyper 3D tüm süreci çok daha kolay hale getiriyor. Rodin sekmesinden Gen 2.5 desteğiyle 3D yapmak istediğin fotoğrafı yükle. Eğer sadece modelin geometri kısmını oluşturursanız yaklaşık 4 saniye, materyallerle birlikte ise yaklaşık 5 saniye içinde hazır oluyor. Ancak daha bitmedi. Buradan modelin detaylarını da düzenleyebiliyorsun. Hyper 3D'nin en sevdiğim kısmı ise model tam istediğin gibi olmadığında veya değiştirmek istediğin bir detay olduğunda bunu çok kolay bir şekilde düzenleyebilmen. Modify'a tıkla, ekrandaki kareyi değiştirmek istediğin yere getir, ardından lokal modify kısmına neyin değişmesi gerektiğini yaz. Generate'e tıkla ve işte değişti. Eğer ekstra bir şey eklemek istersen Hyper 3D bunu da çok kolay yapabiliyor. Modify'a tıkla, change yerine add'e geç ve ne istediğini yaz. Ben pembe kedi kulak eklemesini istedim ve kulaklar böyle oldu. Dokusunu oluşturmak için sağ taraftan Confirm'e tıkla. Hyper 3D'nin yeni 3D natif PBR materyal sistemi sayesinde dokular da otomatik olarak oluşturuluyor. Ardından Generate'e bas ve işte dokusu hazır. Starnova karakterinin hem kılıcını değiştirdim hem de kedi kulağı ekledim ve açıkçası sonuç gerçekten çok iyi oldu. En son modeli .obj, .fbx ve .glb gibi farklı formatlarda dışarı aktarabiliyorsunuz. Yani Blender, Unity, Unreal Engine gibi programlarda rahatça kullanabiliyorsunuz. Merak edenler için link açıklamada. Ayrıca CD Rodingen 25 koduyla 14 gün ücretsiz deneyebilirsin. Bu videoya sponsor olduğu için Hyper 3D'ye teşekkürler. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. VKBRL'den bahsetmişken ne bu VKBRL? Nasıl ortaya çıktı? 2020 yılının Mayıs ayında Tara Pazar güncellemesiyle birlikte oyuna yeni haritalar eklendi ve bu haritada oyuncular gizemli bir radyo buldu. Radyonun anteninde kırmızı ışık yanıp sönüyordu ve bunu oyuncular Morse alfabesi olduğunu anladı. Morse alfabesine göre ortaya 5 harf çıkıyordu. Bunlar W, K, B, R ve L harfleriydi. Yani VKBRL. Oyuncular bunu YouTube'a yazdı. Karşılarına mistik bir yayın çıktı. Bu yayın 19 Nisan 2020'den beri yani haftalardır açıktı ve gizemin bulunmasını bekliyordu. Morse alfabeleri, şifreli mesajlar, garip müzikler ve rahatsız edici ses kayıtlarıyla doluydu. Bir yıl gibi uzun bir süre devam etmiş olan bu radyo yayını bize oyunun hikayesi ve gelecek güncellemeler ile ilgili bazı bilgiler veriyordu. VKBRL'nin nasıl ortaya çıktığını anladığımıza göre bu yayındaki bazı gizemleri anlatmanın vakti geldi. İlk çözülemeyen gizem sürekli bir cümlenin tekrarlanarak söylenmesiydi ve şöyle diyordu. Türkçesi ise şöyle. Size zaten söylemiştik. Bu normal. Bu sesin kime ait olduğu asla doğrulanamadı. VKBRL yayını uzun süre devam ederken bir gün aniden kapandı ve yayın geçmişi de silindi. Yayın neden durduruldu bilmiyoruz. Hikaye burada bitti gibi bir açıklama da yapılmadı. Bu sebeple de iki büyük teori ortaya çıkıyor. Birincisi hikaye planlandı ama yarım kaldı. İkincisi bilinçli olarak açıklanmadan kapatıldı. Tabii ki bunlar sadece teori. Gerçekte ne oldu bilmiyoruz.
Brawl Stars'ın 3D görünüme sahip olduğu ve 3 boyutlu bir şekilde oynandığını biliyor muydun? Evet, ekranda gördüğünüz gibi bu şekilde oynanabiliyordu. Yine ek olarak Brawl Stars'ın Çin sürümünde de 3D boyutlu bir şekilde oynanabiliyor. Fakat onu Brawl Stars Çin sürümü hakkında her şeyi videomda anlattığım için tekrar değinmiyorum. Bir kullanıcı bu 3 boyutlu videoyu paylaştı ve gerçekten böyle bir şey var mı diye sordu. Fakat olay biraz farklıydı. Çünkü Frank bu gönderinin altına yanıt yazdı. Bu görüş açısı tekrarlar için denediğimiz özel bir kamera ayarı. Yani endişelenmenize gerek yok. Aslında düşününce bu kamera açısını Brawl Talk'larda görüyoruz. Fakat 3 boyutlu videoyu paylaşan kullanıcı gönderisini sildi ve nasıl bu videoyu buldu bilmiyoruz. Sıradaki gizem için biraz oyunun kodlarına bakmamız gerekiyor. Oyunda bulunan bütün sesleri içeren bu dosyalarda hepinizin bildiği karakter sesleri bir yana, çoğunuzun şu ana kadar hiç duymadığı sesleri de içeriyor. Bunlardan biri de hiçbir karaktere ait olmayan hasar yeme sesi. Female Pain 01 ve Female Pain 02 olarak geçen bu iki ses ne oyunun herhangi bir haritasında ne de herhangi bir karakterde duymadığımız bir ses. Oyuna ne zaman eklendiği hakkında herhangi bir bilgi yok. 2018'de Reddit gönderisiyle keşfedilen bu seslerin gizemi hala çözülmedi. The Webmaster şu ana kadar anlattıklarımın aksine ne oyunda yaşandı ne de oyunun dosyalarında bulundu. İlk Star Park videosunun yayınlandığı dönemlerde bazı YouTuber'lar kargo almaya başladılar. Kargonun içinden çıkanlardan önce odaklanmamız gereken bir kısım daha var. Bu kargoları getiren kişi. Çünkü garip bir şekilde bu kişi korkunç bir Spike maskesi takıyor. Kargonun içinden ise Star Park temalı ürünler ve garip eski bir bilgisayar çıkıyordu. Bu bilgisayar açıldığında ise içinde Star Park yazan bir site dosyası bulunuyordu. Siteyi açtıklarında ise karşılarında starpark.biz vardı. Siteye girmeye çalışırsanız yüksek ihtimal hata alacaksınız. Çünkü site yaklaşık bir yıl önce kapandı. Site şu an açık olmasa da eski kayıtlara baktığımızda site Star Park ile ilgili normal bir site gibi duruyor. Site açıldığı gibi karşınızda Star Park logosu, bir fotoğraf ve şu yazı çıkıyordu. Starpark.biz'e hoş geldiniz. Star Park'ın koleksiyonları ve anıları için resmi dünya çapında web sitesi. Neşe ve mutluluğun zorunlu olduğu bir internet portalını ziyaret ediyorsunuz. Bu web sayfasından asla ayrılmak istemeyeceksiniz. Site Star Park ile ilgili yapılan ürünleri satmak için oluşturulmuş bir hayran sitesiydi. Yani dıştan bakınca böyle gözüküyordu. Sitede bazı rahatsız edici duran garip eşyalar bulunuyordu. Sitenin sol altında ise mail, sayılar ve The Webmaster yazısı bulunuyordu. İşin sadece burada kaldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bazı insanlar bu e-maile mail göndermeye başladı ve bu yaptıklarından garip bir geri dönüş aldılar. Mail sahibi yani starpark.biz webmaster onlara şöyle bir cevap verdi. E-postanız doğru kişiye ulaştı. Ancak bazı sorunlar ortaya çıktı. Artık kimseyle iletişim kurulmamalı ve güvenilmemeli. Ruhunu aydınlık tut. Sitenin bir yıl önce kapanması ile mailleri bir daha hiç geri dönüş alınamadı. Webmaster'ın kimliği ve starpark.biz gizemi de çözülemeden bu şekilde son buldu. Tüm bu gizemler bir yana, oyunun açık ara en büyük gizemi, belki de bu listede saydığım çoğu gizemin açıklığa kavuşmasını sağlayacak o gizem. Yani Star Park. Brawl Stars'ın resmi kanalında 2020'de paylaşılan bu video bize Brawl Stars'ın hikayesi ve gizemler hakkında oldukça fazla bilgi sağlıyordu. Fakat bu videoya rağmen hala çözemediğimiz tonla gizem var. Star Park'ta tam olarak ne oluyor ve burası neresi? Tüm mapler neden birbiriyle bağlantılı? Hatta mapler bir yana, bütün bu havuz, Mr. P'nin oteli, Vahşi Batı üçlüsünün bulunduğu kasaba ve Metropolis gibi mekanlar nerede? Neden karakterler birbirleriyle savaşıyor? Çoğu şeyi başlatan bu mortaş ne? Mortaşlar ortaya çıkmadan önce Sirius tam olarak ne yapıyordu? Star Park'ı ve Brawlhalla stüdyolarını kim kurdu? Ya da en temel ve bütün bu soruları kapsayan o soru. Brawl Stars'ın arkasındaki hikaye ne? İşte size oyunun ve karakterlerin hikayelerini anlattığım o büyük Brawl Stars'ın gerçek hikayesi videosunu şu an yapmaya başladım. Ve bu yıl bitmeden bu uzun videoyu sizinle paylaşacağım. Videoyu kaçırmamak için kanala abone olmayı ve emeğimin karşılığı için like atmayı unutmayın. Sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.